Bu video biraz uzun olacak çünkü mesele önemli, kaygı. Bu video serisinde kaygıyı, kaygının nedenlerini, kaygının başarıya engel olmaması için neler yapılabileceğini konuşacağız ve biliniz ki mesleki deneyimimden başka hem sınavlarda damdan düşmüş biri olarak hem de LGS, YKS süreçlerini deneyimlemiş bir veli olarak konuşuyor olacağım. Şurada bir yerlerde logosu var. Öğrencilerime sınav kaygısı envanterini uyguluyorum. Meslektaşlarıma da kullanıcı kodu ve şifre veriyorum. Onlar da kendi öğrencilerine uyguluyor. Bu sınav kaygısı testinden videonun sonunda bahsedeceğim. Sınavda başarının bir formülü varsa bu formülün en önemli bileşeni, çok önemli bir malzemesi kaygıdır. Belki siz bu videoyu kaygıyı yok etmek için bazı öneriler duymak niyetiyle açtınız. Ancak başlarken kaygı hakkında bilmemiz gereken en temel şey onun kötü olmadığıdır. Başarıya engel olan yüksek düzeydeki kaygıdır. Öğrencinin sınav başarısını artırması için bu kaygı duygusuna kafa yorması gerekiyor. Anne babasının, öğretmenin de kaygıyı anlaması ya da hatırlaması gerekiyor. Kaygı ile başarı arasındaki ilişki çok ilginçtir. Şöyle ki kaygı yüksekse başarı düşüktür, kaygı düşükse başarı yine düşüktür. Hani derler ya azı karar çoğu zarar, bu kaygı için geçerli değil. Azı da çoğu da başarıya engeldir. Yüksek kaygı öğrenme sürecine, sınav sonucuna olumsuz etki yapar. Düşük kaygı da öğrenmenin gerçekleşmesi için gereken o motivasyonun oluşmasına engel olur. Kaygı konusunda şöyle düşünelim. Suyla düşünelim. Su yaşamak için en gerekli maddedir. Doğru mu? Ama su insanı boğar mı? Evet, boğar. Kaygı da insanı nefessiz bırakır değil mi? İnsan çok su içtiği için zehirlenir mi? Hasta olur mu? Evet. Peki susuzluk insanı bitirir mi? Evet. Az su tüketirsek sağlığımız bozulur mu? Evet. Kaygının olmayışı da insanı atalete düşürür değil mi? Sıfır düzeyde kaygı insanın can sıkıntısından patlamasına neden olabilir. Kaygıyı pek çok şeye benzetebilirim ama bu su örneği aklımızda kalsın lütfen. Benim sloganım: duygularını yönetebilen öğrenci girdiği her sınavda kişisel derecesini yapmaya hazırdır. Kaygı bir duygu durumudur. Duygular yönetilebilir. O halde kaygı da yönetilebilir. Bu da akılda kalsın. Sınavlar öğrencinin akademik performans göstergesidir. Sınavlar öğrencilik hayatının doğal bir parçasıdır. Bu gerçeği kabul etmeliyiz. Keşke sınavlar olmasa dileği gerçekleşecek bir şey değil. Projesi, sunumu, sözlüsü, yazılısı, testi, sınavlar öğretim programının iskeleti, akademik takvimin omurgasıdır. Keşke olmasa ama var ve olmaya devam edecek. Sınav nedir? Sınavların temel amacı öğrenciye öğrenme becerileri konusunda geri bildirim vermektir. Yani sınavlar temelde öğrenme aracıdır. Ancak bazı sınavlar merkezi olarak uygulanıyor. LGS'si, TYT'si, AYT'si, Dili, TUS'u, KPSS'si bunlar merkezi sınavlardır. Yüz binlerce, milyonlarca öğrenci bu sınavlara girer. İşte bu sınavların stresi yüksek oluyor. Çünkü bu sınavlar bir öğrenme aracı olmaktan çıkıyor. Seçme, yerleştirme sınavı oluyor. Doğal olarak işin rengi değişiyor, stresi de artıyor. Sonuçta kaygı etkilidir. Yüksek sınav kaygısı ne yapıyor? Öncesinde öğrenilen bilgilerin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel oluyor. Öğrenci konuyu biliyor ama sınavda bildiğini gösteremiyor. Çünkü yüksek sınav kaygısı öğrencinin bilişsel becerilerini sınırlıyor. Bilişsel beceriler mi? Ne? Konsantrasyon, bellek, mantıksal düşünme, mukayese etme, bilgileri analiz etme, sentezleme, okuduğunu anlama, bilginin işlenmesi, yani aklımızda düşünerek yapabildiğimiz şeyler bilişsel beceriler. İşte yüksek sınav kaygısı olan öğrenci bildiği soruları doğru cevaplayamıyorsa bu yüzden dikkatini sürdüremez, kaygısını yönetemez. Hazırlık sürecinde verdiği emeği sonuçlara yansıtmakta güçlük çeker. Ne ekersen onu biçersin derler ya. İşte yüksek kaygı öğrenciye o ektiklerini biçtirmez. Ancak duygusunu tanıyan öğrenci kaygısını başarısını yükseltecek bir kaynak olarak kullanabilir. Kaygıyı tanımak önemli demiştim. Bu duyguya biraz dikkatli bakarsak, biraz onun hakkında düşünürsek göreceğiz ki sınav kaygısı nedenden çok bir sonuçtur. Evet, kaygı baş ağrısı gibidir. Yine bir örnek. Birinin başı ağrıyordur çünkü grip olmuştur. Başı ağrıyordur çünkü yorgundur değil mi? Baş ağrısının pek çok sebebi olabilir. İşte yüksek kaygı da bir şeylerin ters gittiğinin işaretidir. Semptomdur. Başka sorunların sonucudur. Peki neyin sonucu? Bundan bahsedeceğim. Ama şunu da bir düşünün lütfen. Şu sınav bende yüksek kaygı oluşturuyorken onda
Diğer öğrenciler de aynı şeyi neden yapmıyor? Sınav benim elimi ayağımı dolaştırırken, kafamı allak bullak ederken diğerlerini niye beni etkilediği kadar etkilemiyor? Bu soru da aklımızda kalsın. Sloganımız şu: duygularını yönetebilen öğrenci girdiği her sınavda kendi kişisel derecesini yapmaya hazırdır. Sınav hazırlığının çok önemli ama çok ihmal edilen bir parçası da öğrencinin zihinsel ve duygusal hazırlığıdır. Bilimsel çalışmalar kaygının başarı üzerinde etkili bir neden olduğunu ortaya koyuyor. Öğrencilere onlarca soru bankası alınıyor, on binlerce soru çözdürülüyor ama yarım sayfacık sınav kaygısına dair bir şey okutulmuyor. Binlerce satır yazı yazıyorlar çocuklar ama sınav hakkındaki düşüncesinin, duygusu hakkında 2 cümle dahi yazdırılmıyor. Evet, bilimsel araştırmalar yüksek sınav kaygısının bir nedenden çok bir sonuç olduğunu gösteriyor. Peki yüksek sınav kaygısının yaşandığı nasıl anlaşılır? Öğrencinin başarısında belirgin bir düşüş varsa, öğrencinin ders çalışmayı erteleme, sınav hakkında ve hazırlığı hakkında konuşmayı istemiyor olması göstergesidir. Bu konu açılınca gerginleşir, soru sorulmasından rahatsız olur, dikkat dağınıklığı yaşar, odaklanmada zorluk yaşar, fiziksel yakınmalarda artış olur. Hani karın ağrısı, mide bulantısı, terleme, uyku düzensizliği, iştahsızlık ya da tam tersi çok aşırı yeme, mutsuzluk hali gibi. Ayrıca çok çalışıyor olsa da bir performans düşüklüğü kaygının varlığının göstergesidir. Bakın, genç bir insanın, çocuğumuzun bunların üstesinden gelmesi zor olabilir. Bir uzmandan destek almak gerekebilir. Hani nasıl ki matematikten, Türkçeden, fizikten özel ders alıyorsa ve bu çok doğalsa, kaygısı konusunda da bir profesyonelden yardım alabilirsiniz. Ve mutlaka bu konuda öğrenci kadar onun ebeveyni, öğretmenleri de bilgilenmeli. Benim sınav kaygısı konusunda yapılan çalışmaları araştırarak çıktısını yeniden düzenlediğim, detaylandırdığım bir ölçek var. Temelde Acar Baltaş'ın Stres Altında Ezilmeden Öğrenmede ve Sınavlarda Üstün Başarı isimli kitabını ve kitapta yer alan sınav kaygısı ölçeğini kaynak olarak kullandım. Bu sınav kaygısı testi öğrencinin sınav kaygısı yaşayıp yaşamadığını, kaygısını besleyen nedenler konusunda bir farkındalık kazanmasını amaçlayan bir öz değerlendirme ölçeği. Bu online ölçekte öğrenci için bütünsel bir değerlendirme yaptıktan sonra sınav kaygısını besleyen nedenleri 6 boyutta analiz ediyoruz. Genişçe bir yorumlama yapılıyor. Esas diğer sınav kaygısı ölçeklerinden farkı bu. O geniş analiz. Dediğim gibi bir öz değerlendirme, bir farkındalık kazanma çalışması, bir tanı teşhis aracı değil. Farkındalık kazandırıyor. Çok sevdiğim bir söz var: bilmek anlayış kazandırır diye. Sınav kaygısına neden olan etkenleri 6 boyutta kategorize ediyor demiştim. Bunları bilince bir şeyler değişir. Bu 6 kategori nedir? 1. Başkalarının onu nasıl gördüğüyle ilgili endişeleri. 2. Öğrencinin kendini nasıl algıladığıyla ilgili endişeleri. 3. Öğrencinin gelecekle ilgili endişeleri. 4. Yeterince hazırlanamamış olmakla ilgili endişeleri. 5. Zihinsel tepkileri. 6. Bu sınav kaygısına bedensel, fizyolojik olarak gösterdiği tepkiler. Öğrencinin sınav konusundaki tepkilerini anlaması için bu tür çalışmalar yararlı olabilir. İnternette de ücretsiz basit anketler var. Benim kullandığım kaygı testi sonrası öğrencilerin yanıtlarına göre bir kaygı seviyesi ve nedenleri hakkında bir geri bildirim oluşuyor. Ve onun kendine güvenini arttıracak motivasyonel öneriler de sunuyor. Bunu sınava hazırlanırken bir rehberlik kitabı okumak gibi düşünün. O kitaptan elde edeceğiniz fayda neyse, çocuğun elde edeceği fayda neyse ona benzer bir fayda sağlamayı amaçladım sizlere. Bu bir eğitsel rehberlik hizmeti. Üstelik öğrencinin başarısı için yoğun emek veren anne babaların, öğretmenlerin de bilgilenmesini sağlıyor. Onlara da bir rehberlik hizmeti oluyor. Sınav kaygısı hakkında böyle bir uğraşının yararları neler olur derseniz, bir kere sınav kaygısını anlamasını ve duygusunu yönetmesi için bilgi verir. Duygusunu anlamasına, farkındalık kazanmasına yardım eder. Kaygının nedenlerini ve yoğunluğunu düşündürür. Öğrenci duygusal tepkilerini daha iyi anlar ve sınav kaygısını nasıl yönetebileceğini fark edebilir. Öğrencinin yanıtlarına göre ona özel bir geri bildirim sunuyor. Böylece öğrencinin kaygı seviyesini ve kaygıyı besleyen nedenlerini açıklıyor. Kitaplarında da yazdığım o motivasyonel önerilerle onun akademik özgüveninin artmasına destek olacak fikirler de sunuyor. Sonuç olarak öğrencinin sınav kaygısını yönetebilmesi
öğrencinin sınav başarısını arttırmasında önemli bir faktör. Kaygı yönetme becerisini geliştiren öğrenci sınavlarda daha iyi performans gösterebilir ve potansiyelini, o verdiği emeği daha iyi ortaya koyabilir. Ve elbette öğrencinin, velisinin sınav kaygısını gündem yapması sınav hazırlık sürecini daha olumlu, daha verimli bir şekilde yönetmelerine katkı sağlar. Sınav kaygısı ölçeği hakkında bilgi edinmek için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz ya da buraya yorumlara yazabilirsiniz. Belki veli, belki öğrenci, belki de öğretmensiniz, meslektaşımsınız. Bu videoyu kim izliyor bilemiyorum şu an ama aklınıza takılan şu konuda bir şeyler anlat derseniz yorumlara yazın, mail atın, yanıt vermeye çalışacağım. Sınav kaygısına neden olan o düşünceleri, tutumları bir başka videoda ele alacağım. Bu kanalı, bu hesabı takip ederseniz, bildirimleri açarsanız videolarımdan ilk haberdar olanlardan biri de siz olursunuz. Ve bu videoyu beğenip kaydederseniz ben de mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, şahane bir gününüz olsun. Görüşmek üzere.